Bugün zaman ayarlı davalarla iktidar yürüyüşümüze set çekmek isteyen darbecilere karşı Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne demek olduğunu bir kez daha dosta ve olmayana göstermek için buradayız. Öncelikle bu kurultayın iki kez ortaya koyduğu tertemiz iradeye leke sürmek isteyenlere karşı bir tehdidi bertaraf etmek için noterlere koşup imza veren delegelerimize ömür boyunca sürdüreceğim bir minneti ifade etmek isterim. 5 ay sonra yeniden bir aradayız. Bir büyük adaletsizliğin karşısındayız. Bir demokrasi utancının ortasında kalsak da mücadelemizi dimdik tutmak için, bir kez daha kenetlenmek için buradayız. Hepinizi sevgiyle, umutla, dirençle ve her birinize ayrı ayrı duyduğum minnetle selamlıyorum. Hoş geldiniz. Bugün aramızda olmayan, olamayan, hukuksuzca hapiste, zindanlarda tutulan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'e, Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'a, Beykoz Belediye Başkanımız Alaaddin Köseler'e, Şişli Belediye Başkanımız Resul Emrah Şahan'a, Beylikdüzü Belediye Başkanımız Mehmet Murat Çalık'a, Büyükçekmece Belediye Başkanımız Hasan Akgün'e, Gazi Osman Paşa Belediye Başkanımız Hakan Bahçetepe'ye, Avcılar Belediye Başkanımız Utku Caner Çaykara'ya, Ceyhan Belediye Başkanımız Kadir Aydar'a, Seyhan Belediye Başkanımız Oya Tekin'e, Şişli Belediye Başkanımız, Şile Belediye Başkanımız Özgür Kabadayı'ya, Beyoğlu Belediye Başkanımız İnan Güney'e, Bayrampaşa Belediye Başkanımız Hasan Mutlu'ya, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böce'ye, Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a ve 15,5 milyon insanımızın sandık başlarına koşarak onu bir partinin değil milletin adayı olarak Cumhurbaşkanı adayı gösteren Ekrem İmamoğlu'na selam olsun. Türkiye İttifakı'na kuranlara, inananlara, sahip çıkanlara, aslan sosyal demokratlara, muhafazakar demokratlara, milliyetçi demokratlara, Kürt demokratlara, liberal demokratlara, sosyalist demokratlara, Türkiye'nin gelecek umudu, demokrasiye inanan tüm demokratlara selam olsun. Gurbette olan ama yüreği burada olan soydaşlarımıza, Amerika-İsrail zulmü altında ezilen Filistinli mazlumlara selam olsun. Nisan ayındaki kurultayda şurada oturup dilim sürçerse yüreği sızlayan, ağzımdan çıkan her sözde ilk alkışa başlayan, 3 ay önce hep beraber ellerimizle toprağa verdiğimiz 6 Nisan kurultayında burada olan Ferdi kardeşime, partimizin genel başkanı, 6 Nisan günü Sayın Genel Başkanımın yanında oturan, birlikte bundan 60 gün önce toprağa verdiğimiz nezaketi, örgüt kültürünü, örgüt disiplinini, demokrasi inancını, parti tarihini ve geleceğe umutla bakmayı hepimize öğreten Altan Öğmen'e Allah'tan rahmet diliyorum. Hepimizin bir kez daha başı sağ olsun. Değerli yol arkadaşlarım, gölgesi altında oturduğumuz asırlık çınarımız Cumhuriyet Halk Partisi'nin ne olduğunu bir kez daha hatırlatmak isterim. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi'nin imzalanmasının ardından işgale karşı kendi bölgelerinde mücadele eden cemiyet ve derneklerin Anadolu ve Rumeli Müdafaa Hukuk Cemiyeti çatısı altında birleşmesiyle kurulmuştur. İlk kurultayı 4 Eylül 1919 Sivas Kongresi'dir. İlk delegeleri Sivas Kongresi'nin 41 delegesidir. O delegeler mandayı ve himayeyi reddeden, kurtuluşu örgütleme görevini üstlenen delegelerdir. İlk kadrolarımız
milletten aldığı güçle bağımsızlığımızı kazanmış, cumhuriyetimizi ilan etmiş, yokluk içinde bir memlekette kısa sürede büyük bir kalkınmayı gerçekleştirmişlerdir. Ülkemizde değişim bölgemize ve mazlum milletlerin tamamına ilham olmuştur. Devam eden süreçte kadrolarımız ülkemizi 2. Dünya Savaşı'nın ateşinden uzakta ve güvende tutmayı başarmıştır. Partimiz her dönemde değişimin, devrimlerin partisi olmuştur. Ülkemizi çok partili hayata geçiren partimizin kadrolarıdır. Bu parti kendisine ebedi cumhurbaşkanlığı teklif edildiğinde bu teklifte bulunanlar çok oldu. Ama benim gayem ebedi cumhurbaşkanlığı değil, millet hakimiyetinin ebedileşmesidir diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisidir. Bu parti Atatürk'ün bu sözünün gereğini yaparak 1950'de milletin isteği üzerine iktidarı Demokrat Parti'ye devrettiğinde bu yenilgi benim şüphesiz en büyük yenilgimdir ama Türkiye demokrasisinin en büyük zaferidir diyebilen İsmet İnönü'nün partisidir. Bu parti dünyanın koşullarına göre değişen, yenilenen, 1972'de sosyal demokrasiyi iktidara taşıyan kadroların ne ezen ne ezilen insanca, hakça bir düzen diyen Bülent Ecevit'in, Karaoğlan'ın partisidir. Partimiz bugüne kadar demokrasi yolunda çok bedeller ödedi. Kapatıldı, mallarına el kondu. Genel başkanlarımız tutuklandı, hapse atıldı. Ancak ne olursa olsun hiçbir zaman demokrasiden sapmadı. Milletin iradesi üzerinde bir iradeyi kabul etmedi, böyle bir güce inanmadı, sığınmadı. Darbelerin hedefi oldu ama hiçbir zaman yanında durmadı. Yıllarca ağır saldırılara uğramış bir parti olarak demokrasiden başka bir yola inanmadık. Bundan sonra da böyle bir yola tenezzül etmeyiz. Yeri geldi 47 yıl iktidar yüzü görmedik ama asla millete küsmedik. Demokrasilerde asıl olan milletin kararına saygı duymaktır. Değişerek, yenilenerek milletin gönlüne girmeye çalıştık. AK Parti 23 yıl kadar iktidar yapan millet 31 Mart'ta bir başka karar verdi. Partimiz 47 yıl sonra birinci parti oldu. Adalet ve Kalkınma Partisi ilk kez yenildi. Ve o gün bize inanan vatandaşlarımız için hizmete koyulduk. Seçim akşamı taşkın gösteriler yapmamaya, diğer taraftaki kaybetmiş adayı, ailesini, çocuklarını düşünmeye, kimseyi o gece kaybetmiş hissettirmemeye örgütümüzü davet ettik. Seçimin galibi bizdik, kaybedeni yoktur dedik. Bu bir zafer değil, geleceğe doğru bize verilmiş bir görevdir dedik. Belediye başkanlarımızın cebindeki anahtar, belediyenin kapısının, kasasının, şehrin altın anahtarı değil, Cumhuriyet Halk Partisi'nin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partisinin 100 yıl sonraki iktidarının anahtarıdır. Kıymetini bilin, öyle çalışın dedik. Ve bu demokrasi sınavından sonra görevi alan belediye başkanlarımız ertesi sabahtan itibaren büyük bir gayretle, büyük bir kudretle, büyük bir inançla, kimseyi itmeden kalkmadan, kimseyi ötekileştirmeden, kimseyi dışarıda bırakmadan, kimseye kaybettirilmiş hissi yaratmadan yola koyuldular, arı gibi çalıştılar. Kreşler, öğrenci yurtları, kent lokantaları, emekli evleri açtılar. Yoksul ailelere destek oldular, burs verdiler, hizmet ettiler. Ve seçimlerden 6, 7, 8 ay sonra yaptırdığımız araştırmalarda, anketlerde belediye başkanlarımızın %38 oyla iktidara gelmiş olan, birinci parti olmuş olan partimizin oyları %50'lerin üzerine, belediye başkanlarımıza Türkiye'deki ortalama memnuniyet %58'in üzerine çıktı. Demokrasi sınavı kazanıldığında değil, kaybedildiğinde verilen bir sınavdır. Ne kadar demokrat olduğuna bir partinin, bir yapının, bir kişinin galip geldiğinde değil, mağlup olduğunda nasıl davrandığına
bakarak karar verilir. İktidar partisi ilk kez kaybettiği seçimden sonra yaptıklarıyla kaybetmenin sınavından geçemediğini, aslında demokrat değil, demokrasiye inanmış değil, sadece demokrasiyi kullananlardan oluştuğunu tüm millete gösterdi. Bizim 47 yıl boyunca demokrasiye duyduğumuz saygıyı, Cumhurbaşkanlığı seçimi takvimine 47 ay varken gösterebilmek yerine 47 gün bile sabredemediler. Belediyeleriyle bizimle hizmette yarışmadılar, yarışamadılar. Partilerinde siyaset üretip bizimle rekabet edemediler. Sayın Erdoğan kendisine güvenemedi, partisine güvenemedi, ana kademesine, gençlik kollarına, kadın kollarına güvenemedi. Onların seçim kazanabileceğine, umudu örgütleyeceklerine inanamadı. Peki ne yaptı? Demokrasiden saptı. Hiçbir partide olmayan yeni bir kolu, AK Parti yargı kollarını kurdu. AK Partili bir bakan yardımcısını yargı kolları başkanı olarak İstanbul'a atadı. Bu yapı marifetiyle karanlık bir süreci 9 Ekim 2024'ten itibaren hep birlikte yaşamaya başladık. 30 Ekim'de Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in tutuklamasıyla başlayan süreçte bu saldırılara karşı ya teslim olacaktık ya da direnecektik. Biz teslim olmadık, sizlerle birlikte ayağa kalktık ve mücadeleye başladık. Meydan okuduk. Bu bir savaş ilanıdır dedik. Savaş ilan edilmiş bir yapı ne yaparsa biz de onu yapacağız. Mücadele edeceğiz. Boyun eğmeyeceğiz. Teslim olmayacağız dedik. Erken seçim istedik. Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart'ta ön seçimle belirleyeceğimizi partimizin yetkili kurullarındaki görüşmeler ve kararlar sonucunda ilan ettik. Buna karşı karşımızdaki karanlık yapı planladığı, tasarladığı darbe girişiminin takvimini öne aldı. Ekrem Başkanımızın ön seçim adaylığını açıkladığı gün diplomasını iptal etmek için mahkemeye başvurdular. Saatler sonra, bundan günler sonra 19 Mart günü, yani 23 Mart'taki ön seçimimize 4 gün kala Ekrem Başkanımızın diplomasını iftar sofrasında iptal edip bir sahur vakti harekete geçerek, evine saldırarak ve Türkiye siyasi tarihinde görülmemiş bir şekilde kendisine gözaltı yaptılar. 4 günlük gözaltı süresinden sonra milletin oy kullanacağı, Cumhuriyet Halk Parti'nin oy kullanacağı sandıklara partiye kayyım atama niyetiyle engel olmaya çalışırken kendisinin gözaltında olduğu için ve tutuklanma tehditiyle 23'ündeki ön seçimimizi fiilen, siyaseten ve hukuken olanaksız kılmaya çalıştılar. Her şey düşündükleri gibiydi, tasarladıkları gibiydi. Ama bir tek şeyi hesap edemediler. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geri adım atmayacağını, yılmayacağını ve 2 milyon üyesinin yanında esas bu ülkeye sandığı getiren parti olarak millete onun kararına sığınacağını hesap etmediler. Ve bu çağrıdan sonra 96 yaşında teyzemin 2 bastonla ilçe binasına gidip oy kullanacağını, 3 aylık karnındaki bebesiyle o bebenin geleceği için, daha cinsiyeti belli olmayan o bebenin geleceği için annelerin sandık başlarına koşacağını hesap etmediler. Ve 15,5 milyon vatandaşın Cumhuriyet Halk Partisi'nin dayanışma sandıklarına gideceğini, dünya siyaset tarihinin rekorunu kıracağını, Türkiye siyasetinin akışını değiştireceğini hesap etmediler. O gün bu çağrıya uyanlara, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten emanet sandıkla bir darbeyi püskürtenlere, Türkiye'nin önünü açanlara selam olsun, her birine ayrı ayrı helal olsun.
Darbeler her zaman tankla, tüfekle yapılmaz. Bu darbe Selefi niyetleri olanların ve ailelerinden halef arayanların demokratik yollarla gelebilecek haleflerine yaptığı bir darbedir. Bu darbe tüm darbeler doğası gereği iktidara yapılır. Bu darbe bugünün iktidarı tarafından bir sonraki iktidara yapılan darbedir. Trump yönetiminden icazet almış bir darbedir. Ne diyorlardı? İmamoğlu dış güçlerin adamıdır. Soruyorum, bugün Trump kimin yanındadır? Trump kimin gelmesini istemektedir? Kim Trump'ın oğluyla gizli gizli iş tutmaktadır? Buradan milletimize ilan ederim ki Cumhuriyet Halk Partililer milletin adamı, milletin evladı, milletin çocuklarıdır. Tayyip Erdoğan Trump'ın adamıdır, Trump'ın ekibidir. Ekrem Başkanımız 186 gündür. Belediye başkanlarımızın kimi 326 gündür, kimi daha az sürelerde tutuklu. Ortada bir iddianame yok, delil yok. İddialar var, aksi söylendiğinde arkasında durabilen yok. İlk gün belki Türkiye basın tarihinin en büyük kampanyasıyla 560 milyarlık bir yolsuzluk operasyonu diye sabahleyin bülten yayınlayanlar, İBB'nin 6 yıllık bütçesinin %72 personele ödenir. Elektriğiyle, suyuyla, asfaltıyla, mazotuyla, bütün yatırımlarıyla, bütün çabalarıyla 490 milyar lira olduğunu duyunca bir daha ağzına bu lafı almadılar. Bu salondaki insanlara İBB'den 1300 tane cep telefonu dağıtıldığını söylediler. Bir tanesini ispat edin, istifa ederiz dedik. Arkasında duramadılar. Ekrem İmamoğlu'nun lüks araçlarını görüntülediler. MHP'li milletvekilinin çıkınca teksipleri bile yayınlamadılar. Küçücük bir özür bile dilemediler. Her gün bir başka iftirayı biz çürütmekten, onlar atmaktan geri durmadılar. Ama şöyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Bundan 186 gün önce Recep Tayyip Erdoğan, göreceksiniz, bir ay olmadan birbirlerinin yüzüne bakamayacaklar. Ailelerinin bile gözünün içine bakamayacaklar. İnsan içine çıkamayacaklar demişti. Buradan Erdoğan'a soruyorum. 186 gün geçti. Biz buradayız, beraberiz, yüz yüzeyiz, göz gözeyiz, gönül gönüleyiz. Peki dananın kuyruğu nerede? Turbun büyüğü nerede? Ahtapotun kolları nerede? Buradan Sayın Erdoğan'a sesleniyorum. İnsan içine çıkamayacaktık. 186 gündür Türkiye'nin dört bir yanında ve İstanbul'un dört bir yanında 55 eylem yaptık. 55 eyleme fiilen katılanların sayısı 10 milyonu aştı. Biz milletin içindeyiz, milletin arasındayız. Siz neredesiniz? Tarih önünde kayda geçiririm ki bu süreçte kim haklıysa, kim ahlaklıysa millet onun arkasında durur, duruyor, duracaktır. Ahlaki üstünlük bizdedir, psikolojik üstünlük bizdedir, çoğunluk enerjisi bizdedir. Cumhuriyet Halk Partisi'ndedir. Karşımızda yaşlanan, yorulan, kibirden gözü dönen, 23 yıl boyunca bu ülkeye iyi gelmeyen bir iktidar var. Ne kadına iyi geldiler, ne çocuğa, ne işsizliğe, ne enflasyona, ne ormanlara, ne ormandaki canlara, ne sokaktaki canlara. Hiç kimseye, hiçbirimize iyi gelmediler. Arkasında milletin desteği kalmayınca demokrasi treninden indiler. Seçilmiş otokratlıktan seçimsiz bir diktatörlüğe heves ettiler. Kurulan düzen milletin düzeni değil, AK Parti'nin kara düzenidir. Bu düzen bir kişi ve onun besledikleri rahat etsin diye kurulmuştur. Bu kara düzende refah yok. Avrupa'nın en yoksul ülkesiyiz. Bu kara düzende gelir adaleti yok. Enflasyonda Avrupa birincisiyiz.
Bu kara düzende vergide adalet yok. Verginin %89'unu alt ve orta gelir grubu ödüyor. %11'i sadece zenginlerden alınıyor. AK Parti'den önce en düşük emekli maaşı. Bunu her fırsatta ben söylüyorum. Her fırsatta tepki gösteriyor. Eline almış bir hesap makinesi, memleket memleket geziyor, sarraf sarraf dolaşıyor, altın hesabı yapıyor. Altın hesabını bırak, şuna cevap ver diyor. Altın hesabını bırakmıyoruz. Bu memlekette her hesap şaşar, altın hesabı şaşmaz. Siz 81 ilden, 973 ilçeden gelen delegelerimiz, bu hesabı bıkmadan emeklilere hatırlatın. AK Parti geldiğinde en düşük emekli maaşı 8 asgari ücret alıyordu. Bugün sadece en düşük emekli maaşı 8 çeyrek altın alıyordu. Bugün sadece 2 çeyrek altın alabilmektedir. Asgari ücret AK Parti gelmeden önce 7 çeyrek altın alıyordu. Bugün 2,5 çeyrek altın alabilmektedir. En düşük memur maaşı 14,5 çeyrek altından 5,5 çeyrek altına düşmüştür. Öğrencilere verilen burun kıvırdığı şu kadarcık dediği kredi 1,5 çeyrek altın alırdı, KYK kredisi. Bugün gram altının yarısını alabilmektedir. Ve her hesap şaşar, çeyrek altın hesabı şaşmaz. Erdoğan'ın rahatsızlığı boşuna değildir. Bunu ev ev, kapı kapı, hane hane, kahve kahve anlatmak örgütümüzün en önemli görevidir. Ben meydanlarda Erdoğan fakir sevmez diyorum. Meydanlar doğruluyor. Soruyorum, 88 bin liranın üzerinde maaş alan meydanlarda tek tük ya çıkıyor ya çıkmıyor. Biri çıkarsa bütün meydan dönüp kimmiş diye ona bakıyor. 19 Mart darbesi için harcanan para tam 160 milyar dolar. Bugün 88 bin liranın altındaki her hane geliri o haneyi yoksul yapıyor. Oysa 19 Mart'ta harcadığı parayla çiftçiye bir yılda ödenen desteğin 100 katını harcadılar. Yanlış duymadınız. Çiftçilere ödenen desteğin 100 katı 19 Mart darbesine gitti. Asgari ücreti 30 bin lira yapmak için önerdiğimiz ve yükü işverenin sırtından alacak destekleme için gerekli paranın 120 katını 19 Mart darbesinde harcadılar. Emekliye verilen zammın 150 katını, emekli maaşını asgari ücrete denk yapmak için gerekli farkın 110 katını harcadılar. Gelelim zenginler için yaptıklarına. Matrahsız 40 haramiler var biliyorsunuz. Hiç vergi falan vermezler. Yetmez, Erdoğan bu bütçede onların 700 milyarlıkta ödemeleri gereken vergilerinden vazgeçti. Kim adına? Güya kendi adına ama hepimiz adına. Kur korumalı mevduata tam 2,5 trilyon lira harcadılar. Bu yılın ilk 8 ayında 1,5 trilyon lira faizi ödediler. Bu para millete harcansaydı memlekette ne yoksul kalırdı ne de gariban kalırdı. İşte milletin hakim düzeni değil, AK Parti'nin kara düzeni budur. Bütün dünya bilir ki adalet ve demokrasi birleşirse refah gelir. Hukuksuzluk ve otokrasi birleşirse yoksulluk. Cennet gibi bu güzel ülkenin tek eksiği adalet ve demokrasidir. Nasıl olduğunu hep konuştuk, hep birlikte görelim. 19 Mart'ta darbe girişimi oldu. Borsa %9 düştü. 30 Haziran'da ilk kurultay davası vardı. Ertelendi. Borsa %5,5 bir anda yukarıya gitti. 2 Eylül'e gelirken %6 düşecek ama aradaki sert %3'e varan sert düşüş Adıyaman, Adana, Antalya belediyelerine yapılan operasyon günüdür. 2 Eylül'de İstanbul İl Başkanlığımıza kayyım atandığında borsa %6 düştü. 15 Eylül'de birileri genel merkezimize kayyım, burada ayrılık, kaos, kavga bekliyordu. Bu gerçekleşmeyince borsa %6 yukarıya doğru gitti. Demokrasiden kopanlar
milletin ekmeğiyle oynuyorlar. Demokrasiden uzaklaşmanın da yakınlaşmanın da sonuçları bu kadar net. Ve aşağı giden oklarla birlikte biz bu bir avuç insanın ihtirasını, yukarı giden oklarla biz bu memleketin geleceğine duyulan güvenin kime dair olduğunu çok net şekilde görüyoruz. Biraz önce söyledim, AK Parti Türkiye'ye iyi gelmedi. Dış politikamıza da iyi gelmedi. Örneğin Filistin meselesi. 8 Ekim 2023'ten beri Gazze'de katliam var, soykırım var. Ama Netanyahu ile laf dalaşından öteye gitmeyen bir Erdoğan var. Hatta Netanyahu ile kavga ederek Erdoğan burada kendi gücünü pekiştirmeye, Netanyahu da Erdoğan'la kavga ederek orada kendi pozisyonunu güçlendirmeye gayret ediyorlar. Bugün Filistin'deki katliamların baş destekçisi maalesef Trump yönetimi. Netanyahu'ya savaş kahramanı diyen Trump'tır. Gazze'yi boşaltacağım, oraya oteller, kumarhaneler yapacağım diye aklımızda alay eden Trump'tır. Niyetinin Gazze'nin önündeki zengin hidrokarbon yatakları olduğunu bilmeyen yoktur. Ve Türkiye'nin bu planda bir menfaati değil, aslında Kıbrıs açısından da çok büyük riskleri vardır. İşte İsrail arkasındaki bu güçle Gazze'ye yeni saldırılar başlattı. Kendisine küresel lider dedirten Erdoğan, Trump'a karşı çıt çıkarmadı, çıkarmıyor. Şimdi Filistin bu haldeyken Trump'tan randevu alabilmek için oğluyla Junior Trump ile Dolmabahçe'de gizli bir görüşme yaptı. Kayıtlara sokmadan, milletten gizleyerek. Bunu deşifre ettik, ilan ettik. Sustular, inkar edemediler ama Amerikalı kaynaklar doğrulayınca kabul etmek durumunda kaldılar. Dahası var, babanıza söyleyin, bize randevu verirse 300 Boeing alacağız, F-16 satın almayı konuşacağız diye Trump'ın oğluyla ve görüşmeyi ayarlayan, parası ödenen lobi şirketleri marifetiyle Amerika'ya mesajlar yolladılar. Bu açıklamadan sonra yine sessiz kaldılar ama saatler sonra Trump doğruladı. Hem de ağzını doldura doldura Erdoğan gelecek, Boeing'i konuşacağız, ticaret konuşacağız dedi. Biz Erdoğan'ın Trump'a Boeing gündemiyle değil, elbette o gündemin günü gelir. F-16 talebimiz de doğrudur. Parasını ödediğimiz F-35'leri almak da anamızın ak sütü gibi helaldir. Bu ülkeye Eurofighter'lar verilmediğinde Alman sözcü doğrulayana kadar yarım ağızla hatta inkar ediyorlardı. Ekrem Başkan bulunduğu hücresinden ben Alman şansölye yardımcısına, savunma bakanına yüz yüze ve her fırsatta Eurofighter'ların Türkiye'ye verilmesini söylemiştik. Kimse F-16, F-35, Boeing gündemine sığınıp esas konuşulacak gündemi ıskalamasın. Trump'ın yanına gidilecekse, karşısına geçilecekse, karşısına dikilinecek. Filistin meselesi konusunda ağız dolusu, açık açık konuşulacak. Filistin'in bu ülkenin milli meselesi olduğu ve kırmızı çizgisi olduğu Trump'a aykırılacak. Bu yüzden Erdoğan'ın bu lobi şirketleri üzerinden Boeing vaatli ki ardından Boeing'in hisse senetlerine de etki edebilecek şekilde Bloomberg tarafından gelecek hafta Boeing 250'nin üzerinde sipariş alabilir haberi de geçildi. Yani görüşmenin kesinleşmesi Boeing'in siparişlerinin kesinleşmesi anlamına geliyor. Bu gündemle Perşembe günü Amerika'da yapılacak görüşmeden önce Çarşamba günü akşam yapacağımız 56. mitingimizde parti bayrakları yerine hep taşıdığımız Türk bayraklarının yanına Filistin bayraklarımızı alarak tüm partimizi, tüm partilileri, Filistin'le dayanışan herkesi, tüm siyasi partileri Eyüp Sultan'da
Filistin Büyükelçiliği'nin önünde dayanışmaya davet ediyoruz. Ve gün geliyor Erdoğan diyor ki benim Filistin hassasiyetimi kimse sorgulayamaz. Artık olmayan bir şeyi sorgulama niyetimizin olmadığını öğrenmek durumunda. Kendisinin bir Filistin hassasiyeti değil. İktidarı sürdürmek için bir Trump'a mecburiyeti var. Bunun farkındayız. Oyları düşüyor. Millete sığınmak yerine Trump'a sığınıyor. Millet merkezli değil, Trump merkezli siyaset yapıyor. Bizim milletin içinde, Anadolu'da ve İstanbul'da haftada 2 kez yaptığımız buluşmaları, mitingleri, eylemleri kendisi açısından rahatsızlık verici buluyor. Bizi Ankara'da siyaset yapmaya, siyasetimize bir çerçeve çizmeye, onun içinde kalmaya davet ediyor. Ve aba altından sopa gösterip yargı kollarıyla CHP'nin siyasetini dizayn etmeye çalışıyor. Ama bir tek şeyi unutuyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e de İstanbul'da kal, Anadolu'ya geçme, İstanbul merkezli, padişah merkezli siyaset yap demişler. O boynuna idam fermanını asıp Samsun'a çıkmış, bu memleketi kurtarmıştı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanlarına ve mücadelesine sınır çizilemez, çerçeve çizilemez. Cumhuriyet Halk Partisi merkez siyasetini milletle yapar, millet merkezlidir, Anadolu merkezlidir, Rumeli merkezlidir, bu milletin kalbinde siyaset yapar. Teşekkür ederim. Biz birilerinin gölgesinde durmayı değil, güçlü Türkiye'yi, tam bağımsız Türkiye'yi savunuyoruz. İç barışı sağlanmış, demokratik Türkiye'yi savunuyoruz. Demokratik Türkiye için mücadele ediyoruz. Biz milletimiz için Avrupa'ya entegre olmuş, uluslararası kurumlara entegre olmuş, yıllar önce ilk başvurusunu yaptığımız Avrupa Birliği'ne tam üye olmuş bir Türkiye vaat ediyoruz. Biz gençlerimize yasaksız bir Türkiye, vizesiz bir Avrupa ve dünya vaat ediyoruz. Değerli yol arkadaşlarım, bugün Türkiye yeni bir yol ayrımındadır. Savunduğumuz görünüşte partimizdir, CHP'dir. Ama esas olarak hepimizin varlığını borçlu olduğu demokrasidir. Biz çok bedel ödedik, öderiz, ödemeye devam edeceğiz. Ama bugün CHP'nin hedefte olmasının sebebi iktidarın değişme ihtimalidir. Bugünkü iktidar seçim yoluyla kendisini değiştirebilecek yapının CHP olduğunu gördüğü için CHP'ye saldırmakta, onu paralize etmeye, felç etmeye çalışmakta, CHP'yi kendine içeride kavgalar yapan bir yapıya dönüştürmeye, mümkünse CHP'yi bölmeye, ondan kurtulmaya çalışmaktadır. Onların husumeti esasında CHP'ye değil, iktidardan gitme ihtimalinedir. Bu yüzden bugün Cumhuriyet Halk Partisi'nin arkasında duran, Cumhuriyet Halk Partisi'ne destek olan demokratların tamamı kendi varlık sebeplerine sahip çıkmaktadırlar. Bu varlık sebebi bir siyasi parti değil, sandık ve iktidarın sandıkla değişebiliyor olmasıdır. Türkiye'de yargı eliyle öyle kirli bir yol açtılar ki Türkiye'de, demokrasiye düşman bu darbeci anlayış öyle bir canavar ki bugün CHP'yi yutmak istiyor, yarın önünde kim varsa onu yutacak. İktidara yakın olmayan siyasetçiyi, gazeteciyi, sanatçıyı, iş insanını, sendikacıyı, meslek örgütünü yutacak. Ekranları başında bizi izleyenlere seslenmek istiyorum. Bir düşünün. Eğer kudretli bir AK Partili siyasetçi ile
davalık olsanız mahkeme kapısında adaleti bulabileceğinize inanıyor musunuz? Yıllarca okudunuz, çalıştınız. Kudretli bir AK Partilinin torpilli yakını ile mülakata girseniz kazanacağınıza inanıyor musunuz? İşte artık Türkiye'de tehdit altında olan eşit yurttaşlıktır. Eşit yurttaşlığın tehdit altında olması artık bir siyasete, bir bölgeye, bir etnisiteye, bir mezhebe ilişkin tespitler, yakınmaları geçmiş, her bir vatandaş için bu kara düzenin içinde payı olmayan, yeri olmayan her bir vatandaş için tehdittir. En çok da iyi niyetle İç Anadolu'da AK Parti'ye oy veren, MHP'ye oy veren, millet parti gözetmeksizin ülke iyi olsun diye düşünüp iktidara oy veren ama sonra ürünü para etmeyen, evladı sınav kazansa da işe giremeyen, işe girse de aldığı maaşla geçinemeyen vatandaşlarımız için tehdittir. Biz 100 yıl önce olduğu gibi Anadolu'yu kurtarırken, Anadolu'daki yoksulluğu, işsizliği ve her türlü sıkıntıyı ortadan kaldırırken parti gözetmek ne demek? Tüm milleti, tüm halkı, iline, çevresine, doğduğu yere, mezhebine, kökenine bakmadan bu ülkenin eşit vatandaşları oldukları için kucaklayacağız, hep birlikte kalkındıracağız ve hep birlikte kazanıp adilce bölüşüp kardeşçe yaşayacağız. Cumhuriyet Halk Partisi bunun teminatıdır. Artık seçimsiz, sandıksız, tek partili bir Türkiye istiyorlar. Erdoğan artık kötü olma yolunda değil, en kötüsü olmuş durumdadır. O yüzden hangi görüşte olursa olsun tüm demokratların Atatürk'ten miras sandığa, çok partili hayata sahip çıkması son derece kıymetlidir. Safları daha da sıklaştırılmalı, mücadeleyi hep beraber yükseltmeliyiz. Bu kötülük karşısında artık yapmamız gereken nettir. İyi olmak yeterli değildir. Cesur olmak gerekmektedir. Artık büyük bir cesaret ve kahramanlık hikayesiyle bir kez daha bu memleketin önünü açma zamanıdır. Bu kadar çok travmanın yaşandığı bir dönemde bu salona bir teşekkürüm ve bir büyük de müjdem var. Teşekkürüm şudur. Aslında teşekkürün de birkaç alt başlığı var. Geçen yıl 4-9 Eylül tarihlerinde önceden söz verdiğimiz gibi büyük bir mutabakatla 81 il başkanımızın sahiplenmesi, illerde ilçelerde çalışıp getirmesiyle tüzüğümüzü hep birlikte katılımcı, demokratik bir tüzük yaptık ve neredeyse oy birliğiyle, pek çok madde oy birliğiyle, en çok itiraz alan madde 1200'e 29 itiraz oyuyla kabul edildi. Devamında o tüzüğe göre artık her sene 4-9 Eylül haftalarını kuruluş haftası olarak kutlayacağımızı Sayın Genel Başkanlarımızın ve rahmetli Altan Öğmen'in önerisiyle tüzüğümüze koymuştuk. Ve o gün bir sonraki 4-9 Eylül haftasına kadar bu kez programımızı yenilemeyi önümüze önemli bir görev olarak koyduk. O günden sonra 81 ildeki il danışma kurulları, 927 ilçede yapılan ilçe danışma kurulları, tekrar onların toplandığı 2. il danışma kurulları, buradaki masalara davet ettiğimiz örgüt temsilcileri, elbette akademisyenler ve yurt dışına bakan ekiplerimizle bir program çalışmasını hep beraber yürüttük. Ve bu işler önemli bir kısmı 19 Mart darbesi ve devamına denk geldi. İlk bocalamadan sonra sizler hem direnmeye hem çalışmaya devam ettiniz. Ve bu hafta, bu sene 4-9 Eylül'de bir yandan AK Parti'nin Yargı Kolları Başkanı İstanbul İl Başkanlığımıza ve il binamıza saldırırken eş zamanlı inadına ve geri adım atmadan esas dikkatlerin çekilmek istediği yerin
buradaki Türkiye'yi yönetme irademiz, nasıl yöneteceğimizi, sorunları tespitte sorunumuz yok ama çözüm önerilerine nasıl ulaştığımızı, nasıl anlatacağımızı görünmez kılmaya çalışanların oyununu bozarak, hatta saldırı altındaki il binasından yöneticilerimiz, il başkanlarımız, genel başkan yardımcılarımız Zoom'la bağlanarak 4-9 Eylül haftasında programımızın neredeyse ana kaidesini oturttuk ve 4 temel sütun üzerine oturttuk. Birincisi devlet, yönetim ve demokrasi. İkinci sütun kalkınma ve ekonomi. Üçüncü sütun sosyal devlet ve refah. Dördüncü sütun dış politika, güvenlik ve dirençlilik. Bu 4 ana sütun altında 18 alt başlıkta Türkiye'yi nasıl yöneteceğimizi hazırladık ve yapacağımız olağan kurultaya kadar 4 ana lansmanla her birinin başında nasıl bir çalışma içindeyiz, nasıl yol yürüdük, Türkiye'yi nasıl yöneteceğiz, bunlardan bu ana sütunu birazdan kimlerden nasıl dinleyeceğiniz sunumuyla gölge bakanlarımız, akademisyenlerimiz ve buna emek veren görevli arkadaşlarımız adeta basına ve milletimize arz edecekler. Son eleştirileri, son önerileri de aldıktan sonra olağan kurultayımızı bir gün öncesinden başlatıp siz delegelerimizin onaylarıyla partimizin bugünü gören, çağı yakalayan, yarınlara uzanan ve dünyayla entegre ve Türkiye'deki herkese umut verecek programını değiştirmiş olacağız. Bu program Cumhurbaşkanlığı aday ofisimizle birlikte orada Cumhurbaşkanı adayımızın vaatlerine ve sonrası hükümet program taslağına evrilecek. Partimizdeki çalışmalarla da Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidar programı olacak. Her birinizin elinde her soruna hangi somut çözüm önerisini sunduğumuzu, örneğin yoksulluğu nasıl bitireceksiniz dendiğinde dönüp temel vatandaşlık gelirini anlatabileceksiniz. Savunma sanayi dendiğinde savunma sanayine nasıl bakıyoruz, hangi yenilikleri yapacağız oradan anlatabileceksiniz. İnfaz koruma memurunun hak ettiği meslek kanununu da orada bulacaksınız. Tarımdaki doğru ürüne yönlendiren bilimsel yönlendirmeyi doğru ürüne yönlendiren bilimsel destekleme programlarını da Türkiye'nin bugün yaşadığı sorunları aşacağı hayvancılıkla ilgili önerilerimizi de orada bulacaksınız. Bulmakla kalmayacak. Bunu millete anlatacak. Millete Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarını müjdeleyeceksiniz. 19 Mart sonrasında çalışmayı da direnmeyi de bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İşin bir de örgütsel boyutu var. Bir teşekkür İstanbul delegelerine, bir teşekkür bu salonda olanlara. Yaratılmaya çalışan imaj şudur. Bir kavga var. Kavganın tarafı biz değiliz diyor. AK Parti değil. Şikayet eden CHP'li, şikayet edilen CHP'li, taraflar CHP'li. Biz bu işin dışındayız. Birincisi, şikayet eden CHP'li değil, aylar önce parti suçundan, yıllar önce fevkalade suçlardan atılmış ve kendi kusuruna bakmadan partiye, yapıya, kişilere kinlenmiş bir takım aparatları buldular. Onları CHP'li gibi sundular. Ellerindeki yargı kollarıyla bu partiye operasyon yaptılar. Ama bu operasyon bir yere çarptı ve darmadağın oldu. İstanbul seçimlerinde 600'ü seçilmiş, yaklaşık 650 delege oy kullanıyordu. 600 seçilmiş delegeden 24-25'i şu anda memuriyete girmekle, başka bir göreve seçilmekle, ölümlerle 580'li rakamlara düşmüştü. Orada bir kavga bekliyorlardı. Çünkü bir önceki seçimin sonucu 342'ye 310. Bu kadar küçük bir fark var. Ama orada imza verebilecek 564 delegenin 540 tanesi bir anda
Bu saldırı gelince bir çağrıyla noterlere koştular. Sıralara girdiler. İstanbul'a kayyum atandığı gün öğle saatlerinde İstanbul noterlerinden sıradayız, partimizin arkasındayız diye fotoğraflar yağmaya başladı. Ve şu görüldü: saldırıya karşı CHP iki parça değildir. Saldırıya karşı CHP bir bütündür. Dünün rakipleri bir olmuştur ve bir avuç aparat ve AK Parti'nin yargı kolları karşısındadır. İki parça vardır. Bir tarafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin evlatları, diğer tarafta sarayın kumpasları durmaktadır. Bu salonu dolduranlara da aynı teşekkürü yapmak isterim. %52'ye 48'lik bir ilk tur sonucundan sonra partimizde ülke tarihinde ilk kez seçimli bir yarışla genel başkan değişimi oldu. Travma yaratması, küskünlük yaratması son derece olası bir süreçti. Devamında yerel seçimler oldu. Aday olup adaylaşamayanlar, belediye meclis üyesi olmak isteyip olamayanlar, uzun bir sürecin sonunda çeşitli kırgınlık yaşayanlar oldu. Bu siyasetin doğasında hep var. Bir yandan da başka travmaları olmadık saçma işlerle, önceki genel başkanımıza olmadık sözlerle, hakaretlerle, bambaşka olmadık tansiyonları yükseltmeye, haksız yere partinin sinir uçlarıyla oynayarak bu partiyi birbirine düşürmeye çalıştılar. Bu parti delegeleri %52'ye 48'den bu operasyondan sonra, yani partiye de kayyım atanmasına yönelik İstanbul delegelerinin iptalinden sonra, İstanbul delegelerini bir kenara ayırarak doğal delegeleri, PM, YDK üyelerini bir kenara ayırarak, hatta adı herhangi bir iftirada geçen, hiçbir suçu olmasa da ifadeye çağrılmış, çağrılmamış ama orada geçmiş, herkesi ayırarak yaklaşık 1050 kişilik bir yapının bu partiye nasıl sahip çıkacağını bekliyorduk. Ve bu salondakiler 1,5 gün içinde 1000'e yakın imzayı noterlerden buraya ulaştırarak dediler ki, evet iki parçayız. Bir tarafta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün CHP'si, karşımızda sarayın kumpası var. Hep birlikte direniyoruz. İşte bu sebeple bir takım oyunları, bir takım hesapları boşa çıkaran, partinin birliğine, beraberliğine sahip çıkan sizlere bir teşekkürü bugün için yapıyorum. Bir teşekkürü de 6 Nisan'da yapmıştım. Partiye kayyumu karşıdaki kafeden çevirdiğimizde koşup gelmiştiniz. O gün size şöyle söylemiştim: bu herhangi bir kurultay değil. Bu kurultayda partinin birliğine, bütünlüğüne sahip çıkmak, dosta güven, olmayana kaygı vermek için buradayız. Bu kurultay olağan kurultay değil. Olağan kurultayda elbette yarışacağız, tartışacağız, parti içi demokrasinin her nimetinden istifade edeceğiz. Bu kurultayda dedim, sizden, bana ve vereceğimiz anahtar listeye sahip çıkmanızı bekliyorum. Zaten %90'ını siz son kurultayda çarşaf listeyle yapmıştınız. Ama yaşı büyüyenler mecburen gençlik kotasına uyma zorunluluğu ya da başka görevlere gidenler, ayrılanlar yüzünden %10'luk bir değişiklik. Anahtar listeye sahip çıkarsanız dosta güven, düşmana kaygı veririz. Siz parti tarihinin en yüksek oyunu vererek, siz bu salon anahtar listemize parti tarihinde ilk kez tek bir delik açmadan dediniz ki gün birlik olma zamanıdır, biz yanınızdayız, arkanızdayız. O yaşandıktan sonra bir hafta, 10 gün, 15 gün nelerin konuşulduğunu hepimiz gururla, onurla takip ettik. Tabii kötülük durmadı. Bambaşka işlere girişti. İstanbul'da özel bir mahkemeye nöbetçiyken aralığın 15'inde, eşi de kendisi de AK Partiliyken,
AK Parti döneminde İBB'de, bakanlıkta avukatlık yapan, sonra rozetini çıkarıp hakim olan birisine bir dava düşürdüler. Kayyım atadılar. O kayyımla, o düşürülen davayla İstanbul delegelerini düşürdüler ve kurultayımızı kendilerince tartışmalı hale getirmeye çalıştılar. Bugün o argümanların hepsini ellerinden almak. 15'inde bir kayyım atansaydı onun ömrünü 6 günlük bugüne kadar kılmak, ama daha önemlisi önümüzde görülecek davaları konusuz kılmak üzere, ki davanın hakimi bu kurultayın hazirun listesini, ne kadar dikkatli imza atıldı, İstanbul delegeleri yoktu, parti meclis üyeleri yoktu, YDK üyeleri yoktu. Çünkü özenimiz artık o saçma sapan bütün iddiaları amaçsız, sonuçsuz kılıp Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sizlerin tertemiz iradesini bir kez daha ortaya koyarak önümüzdeki kurultaya doğru artık zaten Yüksek Seçim Kurulu'nda istikrarlı kararlarıyla önümüzde görünür hale gelmiş olan yolu yürüyüp parti tarihinin darbe dönemleri hariç en büyük saldırısını püskürtmek. Bugün o yüzden İstanbul delegelerinin, milletvekili olmayan parti meclisi YDK üyelerinin, doğal delegelerin, iftiralara konu olan arkadaşların, adı geçen herhangi arkadaşımızın sandık başına gitmeyeceği, yaklaşık 911 seçilmiş delegemizin oy kullanacağı ve iradesini tazeleyeceği bir yaklaşımla çok önemli bir püskürtmeyi, çok önemli bir sahip çıkışı yapmak üzere buraya koştunuz. Bugün geçen sefer her ne kadar anahtar listemiz verilmiş, delinmemiş de olsa gecenin geç saatlerine kadar sizleri meşgul ettik. Bugünkü listede Çankaya ilçe başkanı seçilen bir arkadaşımızdan boşulan YDK'ya, yurt dışında olduğu için PM'ye devam edemeden bir arkadaşımız yerine bir düzeltme dışında sizin geçen sefer oyladığınız listede hiçbir değişiklik yok. O yüzden bugün genel başkanlık seçimi ve ardından parti meclisi seçimini takdir ederseniz birkaç saat içinde bitirmek üzere blok listeyle yapmak istiyoruz. Blok liste şu kadarını söyleyeyim. Blok liste normal kurultaylarda tartışmalıdır. Önümüzde bir kurultay yapılacak. O kurultayda, yani normal seyrindeki kurultayda anahtar listeden, parti içi demokrasiden asla taviz yok. Bu herhangi bir kurultay olsa, birisi blok liste dese kürsüye çıkıp göğsünü bu işe siper edecek olan benim. Sadece boşu boşuna gecenin bir yarısına kadar elinizde bir anahtarı temize geçmek için uğraşmamanız, vaktiyle yola koyulmanız ve iktidarımız için çalışmanız için buradaki teknik olarak ön almaya ve teknik olarak kumpasları boşa çıkarmaya yönelik bu kurultayımızda istisnai ve bir daha tekrar edilmemek üzere blok listeyle oy kullanmanızı takdirlerinize sunacağız. Bundan sonraki süreçte hep beraber tarihe tanıklık edeceğiz. Birazdan bu kurultayı şöyle yaptık. Olur ya buraya bir AK Partili kayyım atarlar. Olur ya o da bu kurultayı iptal etmeye kalkar. Onun için delegelerin, sizlerin iradesiyle ve genel başkanın dahi engel olamayacağı bir birliktelikteyiz. Ben dün bu süreci durduramazdım. Birazdan bir güven oylaması olacak. Normalde sizler alkışlarınızla, takdirlerinizle, oylarınızla hep arkamızda durdunuz. Sağ olun, durmaya da devam ediyorsunuz. Burada güven oyu verdiğiniz takdirde seçim maddesine geçilmeden evlerimize gideceğiz. Bunun için ben dahil, bütün parti meclis üyelerimiz dahil, bütün milletvekillerimiz dahil hepinizden güvensizlik yönünde oy kullanarak seçimin önünü açmanızı talep edeceğim.
Vereceğiniz güvensizlik oyu sarayın adalet üzerindeki yaptığı oyunlara verilen güvensizlik oyudur. Partiye kurulan kumpasa güvensizlik oyu vermenizi talep ediyorum. AK Parti'nin yargı kolları faaliyetlerine güvensizlik oyu verip ardından seçime geçmenizi istiyorum. Hep beraber her dakikası, her santimetresi planlanmış ve yargı kumpasına karşı partinin iradesini savunan bir sürecin içindeyiz. Buradan her birinize şunu sormak isterim. Parti 47 yıl sonra birinci partidir. Türkiye'nin %65'inde yerel yönetimlerde iktidardadır. Ve bir müjdem var demiştim. O müjdemi ifade ederek sorumu sorayım. Son 10 günde tam 5 ulusal anket yayınlandı. Takip ediyorsunuz. Bir önceki aydan daha kötü sonucu olan bir tek anket yok. Takip ediyorsunuz. Geçen ay 2 puan CHP önde diyenler 5 diyor. 4 diyen 7 diyor. 7 diyen 10 puan önde diyor. Partinin sahada milletten aldığı desteği siz de görüyor musunuz? Görüyor musunuz? Cumhuriyet Halk Partisi'ni 6 Nisan günü sizi buradan uğurlarken şöyle seslenmiştim. Demiştim ki değerli delegelerimiz, gidin oyunuzu kullanın. Memleketlerinize varın ve içinde bulunduğumuz saldırıyı, buna karşı direncimizi ve iktidar irademizi savunun. Buna var mısınız demiştim. Ve ardından şöyle eklemiştim. Sizin coşkulu alkışlarınız ve varız cevabınız üzerine hadi o zaman kalkın ayağa ve bitirin bu işi diye. Var mısınız bu yürüyüşü sürdürmeye? Var mısınız? O zaman kalkın, dosta güven, olmayana kaygı verin. Ayağa kalkın, bu iktidara, bu partiyi iktidara taşıyın. Kalkın ayağa, kalkın. Millet ayaktadır. Sayenizde millet Edirne'de de ayaktadır, Ağrı'da da ayaktadır, Artvin'de de ayaktadır, Antalya'da da ayaktadır, İzmir'de de, Konya'da da, Van'da da, Bayburt'ta da, Gümüşhane'de de, Mersin'de de ayaktadır. Bu partiyi ayağa siz kaldırdınız, iktidara siz taşıyacaksınız. Size güveniyorum, size inanıyorum, sizi seviyorum. Partinize sahip çıkın. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne sahip çıkmak, Cumhuriyete sahip çıkmaktır. Geleceğimize sahip çıkanlara helal olsun. Hepinize yürekten teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Sayın Genel Başkanımıza konuşmaları için teşekkür ediyoruz. Şimdi gündemimizin 5. maddesine geçiyoruz. Genel Başkan, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu hakkında ayrı ayrı güven oylaması yapacağız. Sayın Genel Başkanımız ifade ettiler. Ben buradaki hususiyeti bir kez daha kurultay delegelerimizin dikkatine sunmak isterim. Partimizle ilgili, kurultayımızla ilgili, delegelerimizle ilgili her türlü iftira yapılıp partimiz adliye koridorlarında dizayn edilmeye çalışıldığında delegelerimiz duruma el koydular ve iş tüzüğümüzün 42. maddesi uyarınca da bu olağanüstü kurultayı topladılar. Ancak 48. maddenin 5. fıkrası gereğince de seçim yapılabilmesi için, sandıkta tekrar bu iradelerin yenilenebilmesi için bir güvensizlik oylaması zaruriyeti var. Bu usulü bir zaruriyet. Bizim için zor olduğunu biliyorum. Bu nedenle ayrı ayrı oylarınıza sunacağım. Genel başkanlık seçimi yapılabilmesinin önünü açmak üzere genel başkan hakkında güvensizlik oylamasını kurultayımıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğu ile kabul edilmiştir. Aynı şekilde güvensizlik
oylamasının takdirini parti meclisi açısından kurultayımıza ve delegelerimize sunuyorum. Güvensizlik oyu verenler, vermeyenler, güvensizlik iradesi oluşmuştur oy çokluğu ile. Yüksek Disiplin Kurulumuzun güvensizlik oyunu takdirlerinize sunuyorum. Yüksek Disiplin Kurulumuz için güvensizlik oyu verenler, vermeyenler, güvensizlik iradesi çoğunlukla kabul edilmiştir. Şimdi 6. maddeye geçmeden önce, seçimlere geçmeden önce genel başkanlık seçimi için adayların divanımıza başvurabilmesi açısından 15 dakikalık süre veriyoruz. Bu 15 dakikalık süre içerisinde evet, gelecek. Tamam. O sonra. Birazdan efendim. Tamam, peki. Değerli arkadaşlar, divanımıza bir önerge gelmiştir. Bu önergeyi okutup işleme aldıracağım. Cumhuriyet Halk Partisi 22. Olağanüstü Kurultay Başkanlık Kurulu'na. Biz aşağıda imzası bulunan kurultay delegeleri tüzüğümüzün 42 2. maddesi uyarınca seçimlerin blok listeyle yapılmasını öneriyoruz. Dilek İlke Karabacak'ta başlayan yeterli imza bulunmaktadır. Bu önerge kurultay üye sayısının en az 1/10 imzasıyla verilmiştir. Yeteri imzaya sahiptir. Önerge hakkında görüş açıklamak isteyen var mı? Lehte aleyhte. Evet. Oylarınıza sunuyorum. Önergeyi kabul edenler, kabul etmeyenler, önerge kabul edilmiştir oy çokluğuyla.
Genel başkanlık seçimi için başvuru süresi başlamıştır. 15 dakikalık sürenin bitiminde genel başkan adayları açıklanacaktır. Kurultay delegelerimiz, parti meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu için bireysel adaylık başvurusu yapacakların yandaki masaya başvurmaları olanaklıdır. Bunun için 20 dakikalık süre verilmiştir. Şu anda bu süre başlamıştır. Bireysel adaylık başvuruları için salon kapılarımız açıktır. Yandaki masaya başvurular devam etmektedir. Ve haktan yana bir ülkeyi kurmak için özgür ve aydınlık yarınlara milletimizle omuz omuza yürüdük. Bugün hala ilk günkü cesaretimizle geleceğe yürümeye devam ediyoruz. Adaletsizliğe, baskıya, zulme boyun eğmiyoruz. Türkiye'nin birinci partisi, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde iktidara yürüyor. Geçmişin ışığı, geleceğin umudu, Cumhuriyet Halk Partisi 102 yaşında.
Biz her daim Atatürk'ün izinde demokrasiye bağlı, laikliğin teminatı, adaletin cesur savunucusu, emekçinin dostu, kadın erkek eşitliğinden yana çağdaş, bilimsel ve kamusal eğitim sisteminin kurucusu, çevrenin ve doğanın koruyucusu, gençliğine güvenen, geleceğe umutla bakan, huzur ve barış dolu bir vatan için, tam bağımsızlık için özgürlük için kenetlenmiş, içerikten bir iradeyiz. biz hepimiz bir cümleyiz. biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Biz dünden bugüne, bugünden yarına sel olup akan, yarınlara umutla bakan, bin çiçekten bir kovana bal işleyen, inadına güzel günler düşleyen bir partiyiz. Biz 4 mevsim 7 bölge, 7'den 70'e, gönülden gönüle, 3 tarafı denizlerle, 4 tarafı sevgiyle çevrilmiş bir büyük aileyiz. Biz hepimiz bir cümleyiz. Biz Cumhuriyet Halk Partisi'yiz. Birlikte yazdık tarihi, birlikte kuracağız geleceği. Biz hiçbir darbeden medet ummamış, hiçbir darbeye teslim olmamış, darbelerde il başkanlıkları, genel merkezleri ele geçirilmiş, el konulmuş, yöneticileri işkencelerden geçirilmiş, il başkanları suikastlere uğramış, şehit edilmiş bir parti olarak milletten başka güce inanmayız, başkasının önünde eğilmeyiz, teslim olmadık, teslim olmayacağız. Bizi korkutmak istiyorlar, korkmayacağız. Susturmak istiyorlar, susmayacağız. Bir adım geri atarsan onlar bu ülkeyi 100 yıl geri götürecekler. Bir kelime eksik konuşursak onlar bu milleti susturacaklar. Biz bir santim eğilirsek onlar bu millete diz çöktürecekler. Diz çökmeyeceğiz, teslim olmayacağız. Genel başkanlık için süre dolmuştur. Bir aday vardır. Aday Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'dir. Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu adaylıkları için bireysel başvurular devam etmektedir. Bireysel başvurular bittikten sonra adayların ayrılmaması, okuma ve çekilmeleri gerçekleştirmek açısından önemlidir.
Genel başkanlık oylaması için sandıklarımız hazır. Oylama 11.55'te başlayıp 13'e kadar sürecektir. Gerek görüldüğünde kısa bir süre uzatılabilir. Oylamalarımız 11.55'te başlayacaktır genel başkanlık için.